Şu oturduğumuz yerde bir yapıtın arasındayız biz. Bu yapıtın bir doğuş zamanı oldu. Bu 2015'te Venedik Bienalinde Türkiye pavyonunda bu yapıtı doğurmuştum diyeceğim. Çok masum bir figür ele almıştım. Yani gökkuşağını. O hiçbir tamamen masumiyetini koruyan, bir zamanlarda doğan ve sessizce kaybolan bir şey diyeceğim yani. Evet. Hiç beklemedik zamanda ortaya çıkıyor. Biliyorum bu yağmurlarla falan ilgili. Şimdi bir takım kırılma noktaları var hep tarihimizde. Mesela dünyamız nasıl doğdu? Bir yere kadar gidebiliyoruz. Mesela Big Bang denen bir şey var, sözcük var. Bu da sanki ondan öncesini bilmiyoruz. Yani nasıl oldu da böyle bir doğuş oldu? Hangi zamanda? Hangi kırılmalarda? Bu tabii dinin tamamen dışında bir olay. Bunun araştırmasını yapan çok bilim adamı oldu. Yani o protonlarla içine girmeye çalıştı, atomların durumu falan. Tabii oraya ulaşmaları imkansız fakat varlığı olmuş ki bir şey dürtüklüyor. Bir takım tarihi anlarımız oluyor. Şu doğuyor mesela. Ben bu olayın aktörü olarak bu pırlanta gibi gökkuşağını aldım. Ve bu gökkuşağı bir an kırılmaya başlıyor. Yani ilk zamanlarda bunu düşündüğüm zaman gökkuşağı çıldırdı diyorum. Ve bu bana bir figür doğurttu. Yani gökkuşağı bir şeyin habercisi olmaya başladı. Yani benim Big Bang'ı çizme figürüm oldu bu. Tarihine gidiyoruz. Hep gidiyoruz. Bir de önü açık. Yani şu an konuşurken şöyle bir meteorlar dünyamızda binlerce, milyonlarca var. Ve büyük bir hızla gidiyorlar. Saatte belki 100.000 kilometre hızla gidiyorlar. Ve halen gidiyorlar. Bu bir sonsuzun işaretidir. Fakat bu sonsuzu işaret etmek için bizim bir takım şeyler doğurmamız lazım. Ufacığız. Ufacığın da ufacığız fakat kafamız bizim kafamızın belleği var. Korkunç bir belleği var. Belki bizim bu belleğimiz kalkıp o giden, sonsuza doğru uzaklaşan bizim içinde yaşadığımızın belki de belleğinden daha da kuvvetli. Oradan başladım. Bir de bunu eğer bir tarihçiye bağlarsak bunu, hangi zamanda bu oldu diye.
2013'te ben burada bir galeride bir sergi açtım. Mana Galerisi'ydi adı. Gezi olayları olduğu zaman galeriler kapandı. Benim sergimin kapanmasından 2 ay önce patlak verdi bu. Ve galeri tekrar açıldığı zaman dediler ki bu sergiyi bir şekilde uzatalım. Çünkü bir kısmı yaşandı zaman içinde, öteki kısmı yaşanmadı. Yapalım bunu, yapalım dedim. Ne düşünebilirsiniz dedi. İlk gökkuşağının kırılma noktaları nereye gideceği belli olmuyor. Orada başladı. Benim gökkuşağım uslu uslu giderken bir ara yumuşak bir kırılmaya doğru gitti. Şuradaki gibi. Burada daha heyecanlı bir şekilde. Bu sürekli değişebilecek bir olay olarak. Aynı zamanda belki hatırlarsınız merdivenler oluşmaya başladı. Aramızda belki 15-20 gün fark var. O yapan kişi sanatçı değildi. Fakat bir ihtiyaçtan o da bir kırılma noktası. O merdivenlerin doğuşuyla benim bu galeride yapacağım yani tekrardan sergiyi yola sokuyorum ve yeni bir şey katarak ve gökkuşağının çizimi ve neonları o zaman rastladı. Aslında hep hayatımızda böyle kırılma noktaları oluyor. Bir takım buluşlar oluyor. Bir takım korkunç olaylar oluyor. İyisiyle, kötüsüyle. Beklemedik yahut da beklediğimiz fakat patlak anını bilmediğimiz. Mesela o adam bunu yapan merdivenlerde emekli bir adam olduğunu duymuştum. Yani sanatla ilgisi yok. Sanatla ilgisi yok. Onun onu yapması ile benim yapmam aşağı yukarı aynı zamana patlıyor. Hissediyoruz dünyamızdaki bir takım değişmeleri. Orada. Bu tabii bu benim sanatın dünyaya nasıl baktığını ve dünyadan nasıl etkilendiğini ve mesafe zamanları açarak elim buraya kadar gidiyor. Ama bu elim şu kadar kucaklamayla dünyayı kucaklamaya doğru bir açılış var. Gökkuşakları artık bunu anlatmaya çalıştı. Mesela Venedik Bienalinde 8 ay gece gündüz yaktım bunu. 8 ay. Ve müziği de 8 ay tuttuk. Yani o öyle bir nefes doğdu ki zamanları açarak ileride. Bu nereye gidişe kadar? Sen bir sınır koyamazsın buna. Sonsuzluk buradan doğdu. Yani o baş noktamızdan anlatmaya çalıştığım o Big Bang'dan öteye gidemiyoruz. Fakat bu tarafa sonunu göremiyoruz. Ve biz burada yaşıyoruz ve bunun şuuruna nasıl varıyoruz? Ve bunun hislerini biz kalkıp nasıl ifade ediyoruz? 70'lerde çok karanlık bir devrim oldu. Yani yapıtlarında renk yoktu. Ona katranlar doğdu, sular oldu, paslı demirler falan. Herhalde diyorum o belleğimde bir takım harp zamanları diyorum. Çok zorlandığım zamanlar o idi. Yani sanata karşı yapılan sanata karşı bir tepkim de oldu. Mesela galerilerde
satılık mallar yetiştirmek. Değil mi? Orası satılacak malların oluştuğu yer. Onlardan bizim çıktığımız zamanlarda oralara çıkıp hiç para konuşulmayan bir tavır bu. Yani bu sokak tiyatrosu gibi. Ve gerçeğe sıkı sıkıya bağlı. Yani bütün çarpışmaların şeyi olduk biz. Paratoneri olduk. Sonra 70'lerin sonunda tarih olarak da tam 79 bir kırılma noktası olmaya başladı bende. Ve 80'de sırf gençlerle bana bir zor gençlerle uğraşılması gereken bir okula çağırdılar. Yani sanat okuluna çağırdılar. Ve orada değiştiğimi hissetmeye başladım. Sanki bir ışık gelmiş gibi. Ve 10 sene onlarla uğraştım. Bir yer kurdum. Bilginin ne olduğunu, sanatın nasıl nefes aldığını, ışığın bir takım nesilleri nasıl bize gösterdiğini, sürekli değişen ışığın üstelik. Sonra bir gün 81-82 yıllarında bir sergi yaptım, bir yerleştirme. Renkli ışıklar gönderdim. Nesneleri boyayacağım yerde onlara renkli filtreli ışıklar attım. Bir tiyatro gibi. O zaman bir kıyametler koptu. Yani ben yani boyamıyorum. Atıyorum. Geçici bir ışık atıyorum. Ve ışıklar üzerine dönmeye başladım. Hiç değişmeyen bir ışık. Mesela şu. Bir gün ışığı şu. Bu renkli ışık da olabilir, beyaz ışık da olabilir. Fakat bunlar yani gün ışığı hep değişiyor. Öteki ışık değişmiyor. Fakat bu ikisinin karışımı devamlı ışıklar doğuruyor. Yani sürekli yeni ışıklar doğuran bir şey yarattım diyeceğim. Onun içine bir de renkli ışıklar koyduğun zaman bu hissedilen bir durum yarattı. Bütün vücudumuzu saran tek emirlerden kurtulmaya başladım. Yani şudur. Bu yok oldu bu. Sürekli bir değişme içinde. Bu arada sesler de girmeye başladı işin içine. Ve inanılmaz bir serbestliğinin içine düştüm. Ve değişik malzemelerle hep değişik ilişkiler kurmaya başladım. Bu sergi gibi. Sergide 3 ses var. O zamanlar Strasbourg'da bu gençlerle bir yer kurup öğretim yaptığım yıllarda çok gizli bir yerim vardı. Bir odam vardı. Hatta ailem bile bilmiyordu orasını. 18-19 yaşında nasıl gizli bir yaşama şeyim oldu. Kapısı, pencereleri kapalı, yer yatağı, minimum ihtiyaçlar. Fakat aynı zamanda 12 saat öğrencilerle konuşma, gece kapanma ve kapanma sırasında kendi kendisinin aksiyle konuşmalar ortaya çıkmaya başladı. Yani düşüncemle, belleğimle, o sessizlikte konuşmalar oluşmaya başladı. Ve orada televizyon, telefon falan hiçbir şey yok. Bir şeyim vardı, müzik dinleme, çok müzik dinlerim. Ve orada o
kapalı yerde o müzikle beraber kafamda bir takım görüntüler oluşmaya başladı. Bu onun zamanların doğuşu. Dikkat ederseniz kapalı bir yerde. Orası bir atölyem. Yani o İstanbul'daki yerim değil. İlk atölyem yaşadığı yer. Orada bir hoparlör var. Hoparlörün üzerinde bir heykelcik var. Görüntünün içinde. O hoparlörden bir ses çıkıyor ve onun üzerindeki dönüyor. Dans eder gibi dönüyor. Birdenbire o obje, yani şu figür üzerinde kalkıp dolu şeyler var. O kadar kolay konmuş gibi duruyor. Onların konuşu 6 ay falan sürdü. Ya hakikaten kompoze duruyor. Yani kompozisyon dersiniz ya, o kompoze duruyor. Yani yerleri hepsi, çünkü söküp yer değiştirecek malzeme kullandım orada. Kurumayan kil kullandım. Yani alıyorsun, buraya koyuyorsun, bakıyorsun falan. Yani ve o dinlediğim müziği koydum. Çok sevdiğim bir müzisyen, fakat umumiyetle onun müziklerinde patlamalı olur. Burada sanki 4 movement derler, yani o tek sesin gidişi gibi. Yani kafanda kırılma noktalar yoktur, biliyorsunuz, düşünürken kaybolur, sessizce gelir. Yani öyle şeylerle besleniyorsun. Ve o yapıt doğdu. Şimdi burada, Arter'in koleksiyonunda. Benim gibi deli olmaları lazım ki bunu aldılar koleksiyonlarına. Sonra o arkamdaki yapıt. Çok konuşmak lazım o yapıt için. Ona pek vaktimiz olmayacak çünkü herhalde yapıtların üzerine gidersek. O yapıldığı zaman bunların doğacağını bilmiyordu. Şimdi bu şekilde düşünmeye bakın. Bu yapıt yapılırken bu doğmuştu. Dolayısıyla bu yapıtta ve o yapıtta yerle bir birleşmeleri var. Yere konmuşlukları var. Anlatabildim mi? Ve bunun haberi var onun doğuşundan. Yani yapıtların nasıl doğduklarını, fakat fizik olarak bir takım benzerlikleri var. Orada film var, hep dönen. Burada da film var. Ama bunun üzerinde dönen bir şey yok. Onun üzerinde dönen bir şey var. Bir yapıt daha önceki yapıttan bir şey öğrenir hep. Fakat ben ondan sonra geliyorum, onu yaşatayım diye bir şey yok. Benim en kuvvetli tarafım sağduyumdur. Yani çok inanırım, bu sağduyum bunları kalkıp bir gün birbirlerine bağlayacak diye. Yani hiç formalist değilimdir. Hiç. Binlerce malzeme kullandım. Bir işime benzemez. Bu bakımdan bir zorluktur tabii. Onun için retrospektif de yapamam. Çünkü değişik bir şekilde yaşıyorlar. Hepsi değişik bir şekilde yaşıyor. Ve birbirlerine dokunmayı çok severler. Çok severler. Buradaki gibi. Buradaki gibi. Tabii bu daha sonra geliyor. Arkamdakinde bitmeyen bir taraf var. Bitmeyen bir taraf var. Yapıt böyle oluşuyor. Ve o da kalkıp böyle giderse sonsuza kadar bitmeyecek. Eğer biterse yapıt yok oluyor. Dominika'yı
18 yaşından beri tanıyorum. 73 tarihinde. Sonra onun giysileriyle benim bir yapıtımla bir sergi yapma fikri geldi benden. Hatta benim kızım o zamanlar sanat tarihçisi değildi. 19 yaşındaydı. Ve o serginin yazısını kendisi yazdı. Yani bir takım tarihler çok mühim benim için. Sonra onun giysileriyle benim 80'lerde, yani benim hocalık devrime rastlıyor, bir sergi kurduk. Fakat ondan daha bir giysi yapmasını istememiştim ben. 86 yılında Floransa'da bir sergim var. Sergiye davetliydim. Ondan 1 metre 87 boyunda bir yapıt istedim. Yüksekliği tabii bir şeye dayanıyor. Başka bir heykelin boyuna dayanıyor falan. O detayına girersem çok uzun olur. Beyaz bir giysi istedim ondan. Değişik malzemelerle. Ve sadece buradan aşağıya altın işlemiyle Almanca harf ganimetleri yazmasını istedim. Yani Kriegschatz yazılıyor. O yapıtı ben 1987 Bienalinde Mimar Sinan Hamamı'nda gösterdim. O hamam ilk bir Bienal'deki bir yapıtımın büyük bir kısmı o da Ater koleksiyonda. O giysiyi epey oradan oraya götürdüm. Yani güzel mekanlara götürdüm. En sonunda 1999, 98, 99 yılında o giysiyi evlendirdim. Bir Afrika giysisiyle evlendirdim. Muhteşem bir giysiydi. Öyle hakiki. Harpte ve sulhta avlayan, savaşta kullanılan bir giysi. Onunla ikisini birleştirdim. Onun için diyor evlendirdim. Şimdi bir müzede o ikisi öyle kalıyor. Aklımda bazen oraya gidiyor. Hep güzel yaşatıyorlar mı falan diye. Benim bir müzelerde bir sorunum vardır. Öyle donduran müzeleri sevmem. Zaten ben 1976'dan sonra bütün işlerim sürekli değişmelerle birbirlerini buluyorlar. Mesela ikonalar hiçbir zaman böyle gösterilmedi. Respiro hiçbir zaman böyle gösterilmedi. Orası öyle gösterilmedi. Bu Respiro'dan sonra yani 2015'ten sonra Dominika'dan bir sene sonra bana 7 giysilik 7 gökkuşağının renkleriyle yapılmış ve hiçbir şey çizmedim. Hep sözle şey yapıyorum onunla. Bir çalışma şeklimiz var. Çok sever böyle bir takım cici pastanelere davet edilmek, çay, ufak. Zaten ritmi de şeydir böyle rahat. 4,5 yıl sürdü bunu yapmak. Hepsi bitmiş işlerdir. Her şeyi eliyle yapar. Ve bizim buradaki sergi doğarken şimdi onu kendine bırakırsan belki 5, 6, 7, 10 sene falan da sürebilirdi bu. Birazcık sıkıştırmaya mecbur kaldım. Hiç sıkıştırmam ama burada kalkıp böyle bir tarih doğdu ve yaptı bunu. Şimdi tabii bu sergiden nasıl çağrıldığı belli. Yani bu gökkuşaklar burada. Üstelik öteki yapıtın arasında epey yaş farkı var. Sanki onun üstünde kalkıp bir melek gibi, yani çok güzel bir kız gibi. Yani tabii melekler böyle bir şey yapmaz. Bu bütün meleklerden daha güzel bu yani. Ve orada böyle duruyor. Yani şeyini açmış gibi sanki bizim mekana elini açmış gibi.
Yani böyle konuşuyorum ben. Yani bu da öyledir. O tahtaların o kurulmasını bekleyen tahtaların üzerine durduğu zaman zamana açılıyor tabii. Zamana açılıyor. Yani bu ve hepsini birbirine bağlayan bir ölçü gerek her sergide, her yapımda. O aynayı getirdik. Şimdi burası biraz kıskandı o taraf. Burada kalkıp o iş var. Ondan sonra bu gelmiş, bu giysi gelmiş. Aynadan biraz çaldık onu, aynayla. Çaldık, bir de üstüne parmak izlerimle şey yaptım. Onu da kalkıp ikonaya dönüştürdüm. Ona çok dikkat ederim. Yani serginin bir tarafı, öteki tarafı kıskanabilir yani. Çok yani insancıl şeylerle bakıyorum. Yani yaşayan nesneler olarak görüyorum bütün bunları. Onun için dikkat ederseniz aydınlatıcı ışığımız yok. Sadece bellekte bir takım kandiller yaktık onu. O da şeyin yüksekliğine yaşatmak için birden 9 metre yüksekliğinde bir yer yani. Nefes gibi. Ben hangi tarihe kadar burada müzelerde sergi açmadım? Yani Biennallere katıldım. İlk galiba büyük çapta sergim 2005'te Akbank Sanat'ta oldu. Yani benden normal bir sergi istiyorlardı yani. Birinci ve ikinci katında. Ben bütün katları almak istedim. Çünkü en yukarıda dans yeri vardı çocuklar için. Onun altında atölyeler vardı. Galiba üçüncü katta bar vardı. Kitaplar okunak falan. Ondan sonra iki kat vardı. Ben hepsini almak istedim. Çocukları falan, gençleri her tarafa sarmak istedim. Yani yoksa böyle kesik o kesiklik bence sanatın en büyük düşmanı diyeyim. Engelliyor konuşmayı. Yani yaptığım bütün sergilerde bu konuşma şeyi var. Bir de şeyi söylemem lazım. Bu kavram nereden geldi? Bu kavram yani hiçbir yapıtımın donmak istememesi kavramı. Ben 1976'da Berlin'de o DAD bursuyla çağrılmıştım. Bir yıllık. Ve bir ara müzeleri gezerken çok büyük bir müzeleri var. Orada hem çok eski işler var. Hatta İsa'dan çok daha önce, sonra işte Rönesans, Afrika sanatı, Eskimo sanatı, şu bu sanatı, Rönesans falan derken çok büyük bir müzeleri var. Fakat o müzelerde gösterme şekilleri aynı. Mesela kaidenin üzerinde bir Afrika heykeli, sıcaklık 21 derece, nem hep yazılıyor orada. Işık düşüyor. Oradan çıkıyorsun, Eskimo sanatının gösterildiği objelerin olduğu yerde aynı sistem. Şimdi birden zaten doğmalar böyle öyle oluyor. Diyorsun ki bu aynı gösterme tarzı nereden geliyor? Tabii kolonyalizmden geliyor. Yani alıp getirme ve orada dondurma. Anlatabildim mi? Şimdi dersin ki Eskimo sanatındaki doğum yapıtların, onların elindeki yapıtlar hangi sıcaklıkta doğuyor? Belki -20'den -50'ye kadar
Orada heykeller artı 21'de donmuş durumda. Yani bu insan düşündüğü zaman insanın çıldırması geliyor yani kalkıp yani hiç değilse farklı bir şey yarat. Farklı bir şekilde kalkıp misafirlerini ağırla. Afrika'ya giriyorsun yine 21 derecede. Oradaki heykeller de artı 20'den artı 50 arası doğuyor. Yani düşünün. Bu bende şeyi kopardı diyeceğim. Yani ve ondan sonra hiçbir sergimde aynı şeyi göremezsiniz. Ve bunun denemesini burada arkadaşlarla yaptık bunu. Ellerindeki yapıtlarla yani %80'ini öyle yaptık burada. Yani benden sonra bunlar yaşamayı bekliyor. Benden kopyalayarak değil. Ama müthiş bir takım, tabii bu bir takım gerektirir ve bir yaratma şeyi gerektirir. Emre ile yıllar tanışırız ve o bilir. Evet, yani bundan geliyor. Burada konuşurken bir şeyin üzerine durmadım. Bir o uzaya doğru açılmaktan söz ettim. Yani aynaların karşılıklı durması hep doğuruyor. Yukarıdakinin o kırılma noktası, o da kalkıp Big Bang'dan uzaya doğru şey yapıyor. Fakat o kainattaki yani meteorlardan bunları çocuklara parmaklarıyla yaptım. Yani biz düşünüyoruz kainatı. Biz buradan algılıyoruz onu. Ve bunları yapanlar 12-13 yaşında 7 tane çocuk yaptı. 5'i kız, 2'si oğlan. 5 kişi Türkiye'den geldi, İstanbul'dan geldi. Ve onlar dokandılar. Yani biz yaratıyoruz. Biz yaratıyoruz. Fakat şuurundayız. Yani şuuruna da varıyoruz. Bu kainatın sonsuz olduğunu. Yani burası ve bunu anlatıyor. Oradaki şeyde biraz değişiklik yaptık. Çünkü biz bu sergiyi şeylerle kurduk. Ben çizimlerimi ama çok konuştuk. Zoom'larla falan çok konuştuk. O pandemi zamanında da rastladı. Pencerenin üzerine, camın üzerine 3 metrelik bir kare yapmak istiyordum. Yani bozulmamış bir şekil. Buradaki şekiller, yani o kare göremezsin yani kainatta falan. Gök kuşaklarıyla düşündüm. Bir haberci gibi düşündüm. Onu haberci gibi. Öteki duvarda da geceyi düşündüm. O da kareydi. O da parmak izleriyle. Fakat buradaki ekibin parmak izleriyle yapmasını istiyordum. Bir değişiklik oldu. Yani çok acı bir değişiklik oldu Türkiye'de. Onun için şeyi çektim. Oradaki kareyi, renkli kareyi sırf siyahı şey yaptım. Bir de yuvarlığa çevirdim. Çünkü karede 4 köşe olduğu için 4 şey var. Basacak yer var. Halbuki yuvarlak olduğu zaman sen bir işaret yapıyorsun. Bir işaret. Yani bunun üzerine durmamak lazım. Depremden sonra o şey oldu. Onu çektik ve onu bire indirip ve önünde tekerlekli bir iskemle var. Bir ağır bir şey o. Yani yürümekten aciz kişilerin kullanacağı bir şey. Ona bir hafiflik vermek istedim. Yani kuş tüyüyle buraya girebilecekler. Oradan çıkıyor.
hem de siyahın önünde koydum onu. Hemen yanında bir el var. Ateşi gösteriyor. Bir işaret o. İçeri girme işareti. İçeri girdiği zaman rengi görüyorsun. Yani siyah onun dramatik tarafı. Yani burada da var dramatik taraflar. Fakat aynı zamanda o dramatik tarafı hafifletiyorsun. Bu bizim bu kelime de tehlikeli bir kelime ama bu bizim bazı sanatçılarda var bu. Hem çok var. İyileştirici tarafımız. Elinize sağlık.